Destur. Bağır bakayım destur. Destur. Grazie. Herkese Cenova'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Zaten bir önceki videoyu izleyenler bilir. Biz Lavagna'daydık, kamp yerimizde. Bugün şimdi Cenova'ya yaklaşık 40 kilometre kadar geldik. Cenova arkadaşlar 1005 yılında kurulmuş bir şehir devleti. Yaklaşık 1700'lü yılların sonlarına kadar, yaklaşık yani 800 yıl kadar hüküm sürmüş. İlk önce şehir devleti olarak kurulmuş, ancak ardından 1800'lü yıllara kadar bir deniz cumhuriyeti olarak hüküm sürmüş bir devlet. Hem ticarette hem denizde çok fazla güçlülermiş. Hatta Osmanlı tarafından çok fazla kapitülasyonlar almış. O dönemde daha da zenginleşmesine sebep olmuş. Burası İtalya'nın en eski şehirlerinden bir tanesi. Zaten şehrin içinde gezdiğiniz zaman hem binalardan olsun hem de yapılardan, müzelerden vesaire o şehrin tarihi kokusunu alabiliyorsunuz. Biz şimdi hem deniz kısmına gideceğiz, Kristof Kolomb'un evine gideceğiz, şehrin içindeki meydanları birlikte gezeceğiz. Hem de size coğrafi keşifler hakkında önemli bilgiler vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi arkadaşlar Piazza de Ferrari'ye geldik. Piazza İtalyanca'da meydan anlamına geliyor. Bu meydanda Garibaldi'nin heykeli var. Garibaldi İtalya'nın Atatürk'ü diyebiliriz. İtalya'nın birleşmesine öncülük eden bir lider. O dönemlerde birçok şehir devletini birleştirerek İtalya'nın kurulmasına öncülük ediyor. O yüzden buraya öyle bir heykel yapmışlar. Arkadaşlar İtalya'nın bazı şehirlerinde böyle güzel heykeller var. Yurt dışından gelen işçilerin anısına yapılan heykellerden bazıları. Böyle adam elinde bavuluyla gelmiş. Genelde erkek sembolü oluyor. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Belki yanlış biliyor olabilirim. Hemen meydanda şöyle bir yer var. Ama içerisi çok serin ya. Hiç böyle güvenlik falan bir şey yok. Ne kadar... Kapının güzelliğine bak. Arkadaşlar İtalya tamamen açık hava müzesi diyebiliriz yani. Libri d'estate. Libri şey mi? Library mi acaba? Çok ağır mı? Çek bakayım. Senden iyi kapıcı ağası olurmuş ha. Bir de şu Matrix gözlüğünü takardım. Sultan Süleyman Hazretleri açın. Destur. Bir de bağır bakayım destur. Destur. Senden olmaz. Daha kalın böyle. Ben harem ağası olurum. Bak Zede harem ağası olurdu. Libre estate. Bana estate diye geçelim. Libre estate yani İngilizce'de library. Kütüphanedir. Yine abi ne zeki çocuklarız ya. Olayı çözdük. Çok güzel bir şey kokuyor. Neymiş lan? Arkadaşlar gerçekten köpek gibi kokluyoruz harbi yemek olunca. Ha şurada fırın varmış. İçerisi de dolu he, bayağı şeyler var. Ama biz başka yere söz verdik. Çok güzel kokuyor arkadaşlar yani. Oha ya. Yemin ederim uzun zamandan beri ilk defa bu kadar güzel bir yemek kokusu aldım. Bir şey yemek ister misin? Kanka sanki yemek istiyorum gibi. Bir tane alalım bölüşelim yani. Ya çok güzel kokuyor da biz şimdi ayıptır söylemesi. Vallahi abartmıyorum. Oha içerinin güzelliğine bak. Kahve veriyorlar mı? İçelim mi sana? Can I get 2 espresso please? Double espresso. Çok güzel. Kemal ben de şöyle. Bak insana böyle özel hissettiriyor ya. Gerçekten böyle çok güzel hissettiriyor. Grazie mille. Grazie. Aynen. Güzel. Thank you. Bye. Bakın arkadaşlar al. Aha burada. Kahve içiyorsun. Adam fiş veriyor. Oturmak için bir para almış mı? Oturmak için D2 biliyor musun? 55 cent sanırım bir oturmak için almışlar. İtalya'da böyle servis ücreti var. Oturduğun zaman arkadaşlar bir ekstra bir ücret veriyorsun mekana oturduğun zaman.
Ama mesela bu tarz mekanlarda, kafelerde ayakta yani espresso içip millet yoluna devam ediyor. Şimdi Christoph Kolomb'un evinin önüne geldik. Christoph Kolomb Atlantik Okyanusu'nda 4 kere sefer yaparak coğrafi keşifleri başlatan kaşif. Aslında kendisi çok fakir birisi. Bu da böyle coğrafi keşiflerle ilgili kitaplar okuyor. Marco Polo'nun filan kitabını okuyor. İşte o dönemlerde dünyanın yuvarlak olduğu tartışması var. İnsanlar hep böyle batıya giden yeni yollar arıyorlar. Bunun nedeni ne? Hani biliyorsunuz ki İpek yolu vardı. Hep okullarda öğreniyor. Baharat yolu, İpek yolu. Osmanlı İpek yolunu kontrol ediyor. Süveyş kanalını kontrol ediyordu. Ticaret güzergahlarının hepsi Osmanlı'nın elindeydi. Ve bunlarda çok fazla vergi alıyordu Osmanlı. Mesela o dönemlerde 1 kilo karabiberin fiyatı 1 kilo altınla eşdeğer. Bu yüzden Batı'nın şöyle bir şeyi vardı, amacı. Biz Asya'ya giden yeni bir yol bulmalıyız. O zamanlarda dünyanın yuvarlak olduğunu tartışması var. Hani biz batıya doğru gidersek o zaman biz Hindistan'a tekrar ulaşırız. Bir daha İpek baharat yoluna gitmemize gerek yok tartışması vardı. Ama kimse buna cesaret edemiyordu çünkü oradaki o okyanusa herkes karanlık deniz adını vermişler. Henüz yani gelişmiş teknolojinin olmadığı, ufak gemilerin olduğunu düşünün. Onlarla okyanusu geçmek gerçekten bir intihar denemesi gibi bir şeydi o zamanlar. Biraz da şöyle fakirlik ve o zamanlarda hep bir şey yaparak başarı ve ün elde etme amacı da vardı. Böyle bir hayal kurarak bu yola çıkıyor yani. Ama gemisi yok. Bu da sonra işte birçok kralla görüşmeye çalışıyor. İşte birçok devlet adamıyla görüşüyor. İşte bana imkan verin, ben bu yolu bulurum derken en sonunda Castella'nın yöneticileri olan Ferdinand ve Isabel'e gidiyor. Ferdinand da Elizabeth'e durumunu anlatıyor. Diyor ki bak benim böyle planlarım var. Bana destek çıkarsanız ben böyle bir yol bulurum ve bunu sizin adınıza yaparım. Isabel de diyor ki biz diyor sana bu fırsatı vereceğiz diyor. İşte ona 3 tane böyle ufak gemi ayarlıyorlar. İşte Santa Maria, Pinto ve Niña adlı ufak teknelerle keşfe çıkıyor. Ekibin içinde hem Kolomb'un adamları var hem de papazlar var. İlk yolculukta denizin ortasında kayboluyor. Herkes diyor ki eyvah diyor kaybolduk. Telaşa giriyorlar. Bahamalarda bir tane adaya çıkıyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki ya burası cennet mi diyorlar ya cenneti mi bulduk falan diyorlar. O kadar güzelmiş orada. Ancak Kolomb sanıyor ki burası Asya. Burası başlı başına bir kıta yani zaten. Güney Amerika kıtası. Bunu fark eden de Amerigo Vespucci. Kolomb vali olarak atandı. 20 Mayıs 1506'da İspanya valiliğinde 54 yaşında hayatını kaybediyor. Şimdi Kolomb'un evinin içine girelim bakalım. Giriş 3 euro bir kişi. Thank you. İçerisi böyle. Adam zaten o dönemlerde çok fakir biriymiş. Paris'in arması. Evet şu. O Celal Şengör'ün o şey dediği vardı. Şu Amerika'nın işte. ilk haritası. Amerika'nın ilk haritası bu ambullerden bir tanesi ama acaba şunu mu kastediyor bak şurada? 3 tane gemi var. En büyük olan Santa Marina. Bu Christoph Kolomb'un içinde bulunduğu, kontrol ettiği gemi. Diğerleri bundan Pinta küçük. ve şey var. Evet. Şurada yazıyor bak. Pinta, Nina ve Santa Maria. Yani şu özellikle Nina bildiğiniz kayık yani. Bunlarla yok yani okyanusu geçmişler. Büyük cesaret. 3 ay falan filan okyanus Büyük falan. cesaret. 1417 Nisan 1492. Burada mesela böyle keşfettiği gezilerinin yaptığı yerler var. İşte bakın. Buradan adamlar yola çıkarak burayı 4 kere turluyorlar. Evet. Adamların amacı aslında burayı bulmak değil. Adamların amacı buradan dönerek tekrar Asya'ya ulaşmak ve baharat yollarından hani ucuza mal getirmek vergisiz. Yeni bir yol Ama keşfettim. adamlar buradan bir geliyor bir bakıyorlar ki buraya. Ben oraya bir bakayım dedim nasıl bir yermiş. Gerçekten mükemmel şelaleleri olan böyle cennet gibi bir yer. Şöyle içeri doğru girelim. Burası onun bahçesi miymiş? Evet, içeri doğru girelim. Yukarı doğru çıkalım. İnşallah vardır. Burada demek ki herhalde buralar şey olabilir mi kanka? Vaska diyor, tank. Yukarı doğru çıkalım. Bak burada Güzel bir kitap. Gerçekten orijinal mi? orijinal olsa dokundurmazlar ya muhtemelen. Ne Güzel yazıyor bir üstünde? İtalyanca yazıyor. Şu altında yazıyor da O da İtalyanca. Çok güzel bu yazılar baksana. Şurada yazıyor mu bilmiyorum. Bu bir bak kopyaymış bak yazıyor. Bu kitabın üstüne notlar alıyor. Tamam mı? Mesela şöyle derkenarlar çiziyor. Bak şuralara notlar alıyor filan. Yazılara bak abi yani. Adam meraklıymış. Ama sana söyleyeyim benim evden büyük. Adam 500 yıl önce benim evimden daha büyük evde kalmış. Gerçekten zaman ilerledikçe evler küçülüyor ya. Bak Santa Maria çizilmiş buraya. Sonradan. Böyle tavan maman bayağı. Adamın terası bile varmış. Bizim evde balkon yok. Columbus House. Böyle. Şurası.
Direkt kendi eviyle kıyaslı. Oha meyveler var. Adam oğlum, adam yemeğini yemeden gitmiş. Tuvalet banyo neresi acaba? Muhtemelen yukarısı olabilir. Burası çünkü kapalı, temizlik için kullanılıyor. Oğlum adamlarda o dönemlerde bile teknoloji varmış. Yangın tüpü varmış adamın. Kanka bunlara video koymasak falan. Güzel mi? Sonra o işte bugünkü Güney Amerika kıtasının olduğu bölgeye çıkıyor. Bakıyorlar ki orada insanlar var. Bir gidiyorlar işte çırılçıplak yaşıyorlar. Farklı yaşam tarzları falan var. İşte gidiyorlar işte onların yaşam tarzlarını görmeye çalışıyorlar falan. Sonra onlardan birkaç tane tutsak alıyorlar. İspanya'ya geri dönüyorlar. Arkadaşlar bu tutsaklarla beraber oradaki bitkileri alıyorlar. Ondan sonra Çok eşyaları alıyorlar. O dönemin şeyine göre bir düşündüğün zaman bunun anlamı şu. Yani bugün mesela kim var büyük teknoloji şirketi? Mesela Elon Musk. Elon Musk çıkıyor diyor ki sallıyorum ayda ne bileyim Mars'ın bir yerinde insanların yaşadığını keşfettik. Çok büyük bir etki olur değil mi dünyada? Yani düşünsene, ben inanıyorum öyle bir şey olduğuna da bu kadar büyük bir gezegen, yani dünya gezegenin içinde bir nokta gibi bile değilken sadece yaşamın burada var olduğuna ben inanmıyorum. Evet. Yani elimde bir bilimsel bir şey var mı? Yok, ama her şeyde yani %100 bilime ihtiyacımız yok. İster inan ister inanma ama yani bu olay çok daha uzun bir olay. Biz elimizin yettiğince ufak bir şekilde anlatmaya çalıştık. O dönemlerde deniz savaşlarında 2 tane devlet vardı. Çok güçlü olan. Onlardan bir tanesi Portekiz, bir tanesi de İspanya'ydı. Bunlar kendi aralarında da çok fazla savaş yapıyordu. Sonra Papa çıktı, dedi ki bakın durun, kavga etmeyin, ikiniz de Hristiyansınız. Ben diyor dünyayı 2'ye bölüyorum. Evet. Dünyayı ortadan 2'ye bölüyorlar, harita yapıyorlar. Onu bulabilirsem atarım. 2'ye bölüyorlar. İşte bir tarafında kalan yer Portekizlerin, bir tarafında kalan yer İspanyalara veriyor. İşte o yüzden bugün Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde işte Brezilya'da Portekizce var mesela. Ya da Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde aşağılarında İspanyolca var. Coğrafi keşiflerin bizim için şöyle bir önemi var. Düşünün 1800'lere kadar Osmanlı mutfağında domates yokmuş. Ve birçok şey, mısır, onlar yokmuş. Sonra ben de baktım Osmanlı'nın dedim mutfağında neler var. İşte cevizli et, ne bileyim badem pilavı, yok işte narlı bilmem ne bir şeyler var. Soğanlı yumurta falan. Gerçekten de böyle. Ben şaşırdım mesela, yani domatesin 200-300 yıl önce sadece geldiğine. Patates o da Şam üzerinden gelmiş. Patates de çok pahalı bir ürünmüş ya. Ya domates bana hep şey olarak geliyordu yani. Bizim hep yüzyıllardan beri hep mutfağımızda olan bir şey olarak biliyordum ben. Bu da Cenevizlilerin gemisinin bir örneği. Gerçekten bayağı heybetli duruyor. En uçta şeyi fark ettik. Tunus bayrağı var. Neden Tunus bayrağı var? Hiçbir fikrim yok. Bir kişi 6 euroymuş. Akdeniz'de çok fazla savaşlar yapmışlar bu Cenevizliler. Barbaros Hayrettin Paşa ile de çok savaşmışlar. O dönemde Barbaros Hayrettin Paşa bildiğim kadarıyla Kanuni Sultan Süleyman'la biraz daha güçlenmişti diye biliyorum. Barbaros Hayrettin Paşa o zamanın Cezayir'in sorumlusu arkadaşlar. Yani Cezayir'i almış, kendine katmış. Sonradan Osmanlı toprağı olarak yani Kanuni'ye bağlanıyor. Hayrettin Paşa Preveze Deniz zaferini kazanıyor. Osmanlı'da deniz tarihinin en büyük zaferlerinden biri, hala da kutlanıyor. Halen daha denizcilikte çok öneme sahip olan bir yer. Burası eski bir şehir. Binaları korumaya çalışmışlar. Binaların tarzı falan farklı. Rengarenk evler falan var. Bu şehrin modası bu. Belli bazı tarihi yapılar var. Onları da göstermeye çalışıyoruz. Dar sokakları seviyorsanız, böyle biraz kalabalıklığı ve farklı bir hava sezmek istiyorsanız buraya gelip görebilirsiniz.
geldik şöyle bir restorana. Çok güzel pesto soslu makarnaları falan varmış ama burada bir sürü çeşit var. Şöyle size fiyatları gösterip bilgi olsun diye. Arkadaşlar ilk önce kusura bakmayın, yani yemek gösteriyoruz ama pek hoş bir şey değil ama olayın zaten mantığı bu yani. Biz size burada bak görgüsüzlük yapmak için değil de yani yemeğin güzelliğini anlatmak için video çekiyoruz. Kemal kardeşimiz pesto soslu söyledi. Ben de ceviz soslu bir ilginç geldi. Ravioli tarzı. Bunun içinde Vejeteryan. Peynirle pesto var. Aynen. Bunun içinde normal fesleğen soslu patates var. Bir de bu Yeşil çubuk fasulye var. Biz şimdi yiyelim. Buyur kardeşim. Sen ilk önce büyük olarak. Güzel mi? Evet, pesto sosu çok taze ve güzel. Bu sefer farklı olsun dedik. Sosundan. Çok iyiymiş. Ceviz ne kadar güzel tadı. Evet, gerçekten Değil mi? Evet. Çok güzel gitmiş. Neyse, Allah'a çok şükür. Bugün de karnımız doyuyor. Allah olmayanlara versin. Biz bu ikisine toplamda 17 vereceğiz. 17 vereceğiz. Yanında böyle ekmek de getiriyorlar burada. Arkadaşlar makarnanın yanında Aynen, İtalya'da böyle bir kültür var. veriyorlar. Güzel, gayet de soslu olduğu için Aynen, tüketilebiliyor bayağı yani. soslu. Bir de burası yerli insanların da geldiği yer. Herkes, çoğu kişi zaten İtalyanca konuşuyor. Arkadaşlar bu arada pesto sosunu nasıl yapıldığını anlatabilirim. Pesto arkadaşlar fesleğen, parmesan peyniri, zeytinyağı ve çam fıstığı derler. Tamam mı? Böyle küçük cevizler var. Bunlar ceviz diye bahsediyor ama çam fıstığı gibi böyle. Onların karışımını yapılıyor ve çok fazla zeytinyağı kullanılıyor. Cenova gezimiz bitti. Boccadesso'ya geldik. Boccadesso Cenova'ya yaklaşık bir 15 kilometre mesafede olan bir balıkçı köyü. Zaten bu koylarda hep balıkçı köyleri varmış eskiden ama şimdi tabii artık İtalya'nın turizme yöneldi her şey. Normalde bu bölgeler hep balıkçı köyleriydi. Zaten halen daha devam ediyor. Burada zaten balıkçı tekneleri falan görebiliyorsunuz. Bizim gezimiz bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince gösterdik. Hem tarihi bilgiler de vermeye çalıştık. Kemal kardeşim de bana eşlik etti. Hem işte video çekmiş oluyoruz hem de bizim için anı oluyor. Beğenirseniz, abone olursanız, destek olursanız biz seviniriz. Eğer beğendiyseniz tabii. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah siz daha güzel yerlere gidersiniz, daha güzel yerler görürsünüz. Hoşça kalın.